Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ben kış için karnıyarıklık patlıcanı nasıl muhafaza ediyorum, nasıl yapıyorum sizlere onu göstermeye çalışacağım. Tarif için 2 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanları alacalı şekilde soyup hazırlayacağım. Tarif çok pratik. Sizleri uğraştırmadan yaz lezzetinde bir karnıyarık yiyeceksiniz bu tarifi hazırladığınızda. Genelde karnıyarık yapılan patlıcanı yazdan kızartılır, derin dondurucuya konur ama bu öyle bir tarif değil. Sizleri yormadan, uğraştırmadan, saatlerce kızartma derdi olmadan güzel bir patlıcan hazırlayacaksınız. Gördüğünüz gibi tüm patlıcanları soydum. 100 gram baş kısmını aldığım biberleri hazırladım. Büyüklü küçüklü 3 tane domates var ve domatesleri de dilimler halinde kestim. Patlıcanı bıçakla bir çizik attım ve attığım çiziği gördüğünüz gibi önce domatesi yerleştirdim. Sonrasında patlıcanın büyüklüğüne göre biber alıyorum içerisine. Görüyorsunuz yapımı gayet kolay. Tekrardan patlıcana bir çizik attım. Elimle ortasını ayırdım. Bir tane domates dilimi, bir de büyüklüğüne göre biber yerleştirdim. Herkes kolaylıkla bu tarifi yapabilir. Sizler bu tarifi hazırladığınızda dilerseniz derin dondurucudan direkt çıkartıp buzu çözülmeden, dilerseniz kızartabilirsiniz, dilerseniz üzerine yağ sürüp fırına verebilirsiniz karnıyarığınızı hazırlamadan. Hem daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Genelde yağda hazırlananın buzu çözülmek zorunda kalır karnıyarığı hazırlamak için, ama bu pişmediği için direkt dondurucuda dondurulup sonrasında direkt ya yağda kızartılıp ya da fırına atıldığı için kızartılan patlıcana göre daha riski olmayan bir karnıyarık patlıcan saklama yöntemi olduğunu düşünüyorum. Tüm patlıcanları gördüğünüz gibi domates ve biber ekledim. Büyük olan patlıcanları ortadan ikiye kestim. Büyüklüğüne göre yine domates ve biber ilavesi yaptım. Sizler de patlıcanınızın büyüklüğüne göre içerisine eklediğiniz domatesi ve biberi ayarlayabilirsiniz. Tüm patlıcanı gördüğünüz gibi hazırladım. Sıra geldi poşet içerisine almaya. Patlıcanınızın miktarına göre poşetinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben buzdolabı poşetine koymuyorum. Genellikle dondurucuya attığım ürünleri kilosuyla aldığım poşetlere yerleştiriyorum. Genelde bu poşetler yırtılma ya da hava alma riski daha az. Buzdolabı poşetleri daha ince, buzdolabı poşeti olarak daha kalın ya da çıt çıtlı poşetleri tercih etmenizi öneriyorum sizlere. Benim gibi yapmak istiyorsanız genelde plastik bardak ya da kap kaşık satan yerlerde kilosuyla alabilirsiniz bir poşete. Gördüğünüz gibi poşeti içerisindeki havayı aldım ve kapattım, kenara aldım. Tekrardan poşetin içerisine ekleyeceğiniz patlıcan miktarına göre poşetin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bunlar boy boy satılan poşetler. Gördüğünüz gibi poşet içerisine patlıcanları yerleştiriyorum. Sonrasında poşet içerisindeki havayı iyice almak için bir pipetle içindeki havayı çekiyorum. Sonrasında sıkıca kapatıp kenara alıyorum. Bu tarifi hazırladığınızda görüyorsunuz zaten gayet yapımı kolay bir derin dondurucuya karnıyarıklık patlıcan atmış olacaksınız.
konserve değil ya da kızartma değil, riski olmayan bir yöntem. Buzunu çözdürmeden derin dondurucudan çıkarttığınız an pişirmeniz gerekiyor sadece. Gördüğünüz gibi poşet içerisine yerleştiriyorum ve ağzını sıkıca kapatacağım içerisindeki havayı aldıktan sonra. Genelde kanalımda pratik tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Konservede yapsam işte bu tarif de onlardan birisi. Gördüğünüz gibi son patlıcanları daha büyük bir poşet içerisine alıyorum. Ve yine aynı şekilde poşetin içerisindeki havayı alıp ağzını sıkıca kapatıyorum. Gördüğünüz gibi derin dondurucuya gitmeye hazır patlıcanlar. Herkes pratik bir şekilde bu yöntemle artık kışa patlıcan saklayabilir. Dilediğiniz miktarda poşet içerisine alıp istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Sonrasında derin dondurucudan çıkartıp direkt pişirmeniz gerekiyor. Ben size nasıl hazırladığımı da gösteriyorum. Derin dondurucudan çıkarttığım patlıcanın içerisindeki biberi, domatesi ayırıyorum. Gördüğünüz gibi sizlere de sonrasında nasıl yaptığımı göstermek için buzluktan çıkarttım ve kızgın yağ içerisine derin dondurucudan direkt çıkarttığım buzu çözülmeden direkt yağ içerisine atıyorum. Hiçbir şekilde tadında değişiklik olmuyor. Yazın nasıl hazırlıyorsanız kışın da aynı lezzette yiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkarttım, kızarttığım patlıcanları. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım ve sundum. Umarım sizler de sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.